Güneşli bir Tokyo gününden herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir videonun başlangıcındayız. Her zaman olduğu gibi Japonya'dayız, Tokyo'dayız. Bugün Tokyo'nun sokaklarında yürüyeceğiz. Sizlere buralarla ilgili bir şeyler anlatacağım. Sizlerden gelen genel olarak soruları cevaplayacağım. Bilinmesi gereken şeyleri Japonya ile ilgili, Tokyo ile Osaka ile Kyoto ile turistik yerlerle ilgili hem vlog tadında hem rehber tadında anlatmaya elimden geldiğince çalışacağım. Canımın içi de bugün izinli. Çayınızı kahvenizi alın. Arada rahatlamak için de birden fazla kere izleyebilirsiniz. Göreceğiniz manzaralar 10 numara sizleri rahatlatacak. Ben şimdiden söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Görmedim, duymadım. Çok masumum. Yadigar burada. Biraz paslanmış. Bayağı bir paslanmış. Havası inmiş de. Lan düğünümü yaptım bu bisikletle ya. Yakında bisiklet videoları gelecek. Tokyo, yerel bölge. Önce bir su alayım. İnanılmaz bir nem sıcak var. Şu Jido Hanbaikiler hayat kurtarıyor. Olmazsa olmaz suyum Ilohas. Anatamimiz ocha, untu. Japonlar genellikle yeşil çay içiyor arkadaşlar. Onların suyu yeşil çaydır. Özlemişim Tokyo'nun sokaklarında şöyle yavaş yavaş gezmeyi. Şu araba da geçsin geçelim. Burada Yakult'un yeri varmış ya. Yakult bu probiyotik. Avrupa'da da var herhalde bunlardan. Yaygın olduğu için. Şu arabalar çok tatlı ya. Şu motosikletler çok tatlı baksana. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Japonya'dayız, Tokyo'dayız. Videonun başından da söylediğim gibi bugün genel olarak sizlerden gelen soruları cevapladım. Böyle çay kahve eşliğinde sizi Tokyo'nun sessiz sakin sokaklarında, saat şu anda 2:22, insan yok. Nerede bu insanlar diye soracak olursanız herkes işinde gücünde, yaşlılar evinde televizyon programı izliyor. Zaten turistik yerlerin dışına çıktığınızda hep böyle bir görüntü var. Kanalda Japonya ile ilgili 200 küsür tane video var. Hepsini bir toparladım. Canımın içi başlayalım. Şapkasını Boshi Basuretta anlatır. Küpe müpe taktı. Böyle Kore'den aldığımız şeyleri taktı. Dedi yüzümü bozmak istemiyorum. Hadi. İlk soru biraz ilginç bir soruyla başlıyoruz. Japonlar gerçekten hiç sinirlenmiyor mu? Neden bu kadar sakinler abi? Evet, genel olarak sinirlenmiyor. Çok sakinler. Şimdi bir Japonla evli olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki eşim en sinirli anda... He? Hep böyle işte yani. İşi başladı yine. Zeki Demirkubuzluğun başladı canımın içi. Nereden gireceğiz lan? Biz nereye geldik? Bir kafeye götüreceğim de. Burası ne garip yer ya. Haritaya bakayım. Çok aralara girmeyi seviyorum. Japonların yapısında o stres çok fazla göstermiyorlar. O sinirliliği çok fazla göstermiyorlar. Çok güzel yerler ya. Ağacı, bahçesi budanmamış bir tane ağaç yok burada. İstisnasız. Allah, Tokyo demezsiniz buraya. Tokyo'nun kasabası. Çamaşır asan Japon Sakura teyzem var. Şuradan gideceğiz. Arkamdaki abla kapısının önünü temizliyor. Japonların temizliğine de bir örnektir bu. İlk soru niye böyle oldu ya? Böyle bir durum var Japonlarda. Saygılı eğilirler, selam verirler. Herkese karşı böyle yer. Ama gerçek duygularını yansıtıyor mu derseniz bence tamamıyla yansıtmıyor. O tatemaye bakar mı? Tatemaye. 建前と本音ってある。そうよ。インサイ Tatemaye. ド、ハートのインサイドってある。 Tatemaye. Genel olarak Japonlarda öyle bir ikiyüzlülük var. Gerçek duygularını... 日本人だから分かります。 Tamam canımın için. Bugün çok keyfin yerinde. Ha. Güzel bir kafeye götüreceğim. Tıngır mıngır gidiyor ya, keyfi yerinde. Ev gözüktü mü kamerada? 2 tane bebek. Çok enteresan. İçlerine girildikçe çok enteresan insanlar aslında Japonlar. Genel olarak o tatamayı şöyle bir özettim. Mesela herkes iyidir. Saygılı gözükür. Ama içten içe öyle, tam öyle değildir yani. Onu söyleyeyim, onu belirteyim. Gerçek duygularını ifade etmez o. Diğer soruya geçelim. Japonya'da insanlar neden evde değil de dışarıda çok fazla yemek yiyor? Güzel bir soru. Çünkü evler gördüğünüz gibi küçük. Burada mesela 2 katlı evler, Kodak'ta evler dediğimiz evler küçük. Bunlar şimdi 60 metrekare, 70 metrekare, böyle büyük olduğuna bakmayın. Mesela şu çocuklu giden Sakura ablamların evi 60-70 metrekare. Atıyorum buralarda $1000 kira verse onun yeri bile, mutfağı bile küçüktür. Ama tek kişinin Tokyo'da standart ev metrekaresi 20-30 bile yer büyük kaçar. 20-25 metrekare aslında. Daracık mutfakta yemek yapacağına çıkıyor dışarıda $3'a $5 karnını doyuruyor. Canımın içi bak, inşaat. Biz Türkler olarak inşaat bakmayı, izlemeyi çok severiz. Göster bakayım. Ne çabuk gösterdin ya.
İnanılmaz bir sıcak var. Evler güzel yalnız. Kapısı dışarıya açılan evleri çok sevmiyorum. Sıradaki soru. Tokyo'da neden çöp kutusu yok ama ortalık tertemiz? Değil mi? Bak, burada bile yaprakları çöp poşetine koymuşlar. Genel olarak sadece Tokyo değil, Japonya'nın başı sonu gelenler de gözlemlemiştir, tertemiz. Bunu direkt havalimanına indiğinizde anlıyorsunuz. Şimdi Japonya'yı baştan sona ne kadar gür alıyor çocuk öyle ya. Japonya'yı baştan sona dağını taşını gezmiş biri olarak söyleyebilirim ki insanlar genellikle evlerinin önünü temizler. Yalnız bak güzel yerlere hafiften böyle bir kırsal havası almaya başladım. Mite, dakika. 映してよそこ。 Tokyo'dayız ama şöyle bir yer var. Buraya ne pirinç mi ekmişler? Belki Kore okomene başo mitai. うん、多分ね、お米作るんじゃない。 Hı hı hı. Ana bu ördekler nerede geldi? Börtü böcek yiyorlar. Detaylı anlatıyorum doğal olarak burada yaşayan biri olarak. Soruları cevapları toparlayacağım. Şimdi burada bir 95 yılıydı yanlış bilmiyorsam bir metro sarin saldırısı oluyor Tokyo metrosunda. Hibiya Mibiya o Chiyoda hatlarının o taraflarda. Bu çöp kutuların içine konulmuyor. Bu poşette taşıyorlar. Trenin içerisinde patlatıyorlar o gazları. Binlerce kişi yaralanmış, insanlar vefat etmiş. Ondan sonra güvenlik önlemleri arttı. Ondan önce aslında dışarıda çöp kutuları Japonya'da varmış. Ben o zamanlar 3 yaşındaydım. Çok güzel yerler ya. Vallahi bayılıyorum şu. Canım içi bazen sadece sokağa da göstersen olur. İyi o. Saldırıdan sonra güvenlik önlemleri artmış ve çöp kutuları kalkmaya başlamış. Ne güzel. Tokyo merkezden 1,5 saat uzaklıkta. Bizim kaldığımız yerden de uzaklıkta. Ama insan yok ya. Sanırsın ki böyle terk edilmiş bir yer gibi. Diğer sorumuza geçelim. Japonya'da yere para düşürsen ne olur abi? Hemen cebe atar. Tabii böyle sorular da geliyor. Benim kanalın izleyicileri böyle küçük yaştan itibaren 70-80 belli bir yaş kesimine kadar gidiyor. Genel olarak çoğunluğa hitap ettiğim için bu soruyu da cevaplıyorum. Turistik yerlerde düşürürseniz bir köşeye koyuyorlar ama bence biri alır. Son dönemlerde biraz hırsızlık olayları arttı. Bunu söyleyeyim canım hiç söyleyeyim. Eşimin ana babasının evine de birkaç ay önce hırsız girdi. Bir miktar bir şeyler çaldılar. Kamera koyduk. Son birkaç senede hırsızlık olaylar arttı Japonya. Diğer ülkelere göre hala güvenli, çok güvenli bir ülkedir. Ama dikkat etmekte fayda var. Şurada tapınak var galiba, gel. Trenler saniyesine geliyor mu? Hiç geç kalan tren oluyor mu? Saniyesine geliyor. Geç kalan trenler de oluyor. Yine bunu eskiyle biraz bağlantılı yapacağım. Eskiye nazaran trenlerde böyle yer yer işim bir de rehberlik olduğu için çoğu yere gittiğim için çok fazla tren kullandığım için rahatlıkla söyleyebilirim. Geç kalma olayları biraz arttı. En son 1,5 saat Shinkansen geciktim. İnanılmaz. Mite. Tori kapımızdan, ahirete giriş kapımızdan bir geçelim bakalım bu nasıl bir yermiş. Kamera yanıyor yalnız. Kamisama. Japonların olayı kamisama arkadaşlar. Japonlar ruha, Shinto dininde bir ruha inanır. Her şeyin bir ruhu olduğuna inanır. Galiba şuradan bir ufak bir abdest alıyorsunuz. Şöyle bir ufak abdest alayım. Bunun ayakkabı da gitti. Genelde sol el, sağ el, sonra bir de ağız yıkama. Dua mı edeceksin? Bir tapınak gördük hemen ayaküstü paramız gitti. Canım içi sen bir dua et ben de kamerayı bir soğutayım. Japonya'da tapınaklara hangi tapınağa girerseniz girin bizdeki abdest dini yere girmeden önce el yıkama, abdest, temizlik önemli. Karıncalar çok fazla yalnız ya. Japon karıncası. Gel gidelim. Güzel sessiz sakin bir yer. Tamam diğer sorumuzla devam edelim canım. Çok güzel, çok kompakt bir video oluyor arkadaş. Neden hala maske takıyorlar? Bu da güzel bir soru. Japonya'da neden hala maske takılıyor? Koronadan önce de vardı. İnsanlar hasta olunca alerjik reaksiyonlar fazladır Japonlarda. Bu hastalıklarını bulaştırmamak için daha da maskeyle rahat olduğu için bir kullanım uzun zamandır var. Fakat bu bilinen bir şey. Bir de bilinmeyen, yazılı olmayan, benim gördüğüm, gözlemimi söyleyeyim. Japonlar özellikle kızlar, kadınlar, daha sonra erkekler yüzlerini beğenmezler. Bu da belli başlı böyle psikolojik sorunlara kadar gidiyor. Bir karaktere benzemeye, onun suni anime mangadan geliyor bunlar. Kendi hayatına birebir geçirme, hep bunlarla bağlantılı şeyler. Yüzlerini beğenmedikleri için tık maske takarlar. Zaten bu Japonlarda asosyallik aslında bu da var. Bu da dahil. Ortalık hareketlendi canımın içi. İnsan gelmedik de insan geldi. Cevaplarından bir tanesidir.
Gel gel, daha önce girmediğimiz ara sokaklara gidelim. Arabaların hepsi neden Japonya'da temiz gözüküyor? Bazen videolarını görüyoruz. Kirli araba yok. Japonya'nın en böyle kırsalına gidin. Orada bile arabalar temizdi. Toz toprak halinde arabaya denk geliyorsanız çok şanslı olmanız lazım. Çünkü insanlar önem veriyor. Şimdi sen burada arabanı temizlemezsin. Herkes yapıyor. Herkesin yaptığı bir şey. Birbirine saygı gösterdiği bir şey. Bir durum var ortada. Saygı. Saygı Japonya'da her şey. Arkadaşlar daha kirli arabaya denk gelmedim. Zaten arabanı neden kirli şey yaparsın ki? Gezdirirsin ki toplum içerisinde yani. Ulan öyle dedik, bak bir tane tozlu araba da, bu araba hep burada ama. Şu biraz tozlu. Evet, o tozlu. O abi temizler. Teknolojide ileri olan Japonya neden hala kağıt kullanıyor sence? Geldik teknoloji sorusuna geldik. Evet, beklediğim bir soruydu. Dalağım şişti ya. Şimdi Japon arkadan çocuklu insanlar geliyor, devam ederim. Japonya'da sistem altyapı aslında teknolojiktir. İnsanlar hala böyle var ya, Cem Yılmaz'ın 20 sene önce anlattığı şey hala geçerli. Teknolojik sayılmaz. Japonya'ya gittim. Bizim gençlerin elindeki kadar son teknoloji görmedim yeminle. Tuğla gibi telefonlar, kapaklı falan. Senin geçen sene yani hediye ettiğin telefon, anladın? Ne geçen sene? 5 sene önce. Ama demek ki ihtiyacı yok. Bizde öyle değil. Evini satar alır. Öyle yani, yanı başımızda Çin var. Hadi Kore'yi More'yi koyalım. Biraz bize garip gelecek ama yer yer böyle Güneydoğu Asya'daki ülkelerdeki insanların durumu ne? Oralarda bile böyle dört dörtlük telefon kullanıyorlar. Japonya'da insanlar, şimdi alım gücü var. Bir de bürokrasi çok ağırdır Japonya'da. Özellikle bu belediyelerde tamam, işleriniz çok iyi gider. Çok fazla bir kağıt, evrak işleyişi vardır. Bir de mühür vardır ayrıca. Bu hanko dediğim, Japonların imzası yoktur. Hala o hanko dediğimiz mühürler var mesela. Çok tatlış bir yer ya. Biraz da güvenliği biraz da tabii güvenliği de sağlamak amacıyla o bürokrasi biraz daha arkadan geliyor. Aa, burada şey var. Bak, bir evin önünde patates koymuşlar. Mite. Kamera var. Şey var burada, kedi var. Ver kamera. Büyük bir tane kedi var da canıma içinden izin çıkmadı. İnsanların bahçeleri biraz fazla buralarda ve bahçelerde boşta kalmamak için böyle sebzeler üretiyorlar. Bunları da gösteremediğim evin önünde. Bak, bu büyük ihtimal burası. Buradaki ya vefat etmiş, gitmiş ya terk etmiş. Büyük ihtimal vefat etmiş. Bu güzel bir konu. Bunu açıklamam lazım. Şimdi Tokyo gibi büyük bir metropol. Dünyanın en kalabalık metropolü diyoruz değil mi? Boşta bir alan yok. Belediyeler de destek veriyor. Fakat burada insanların zamanını boşa geçirmesi gibi bir durum çoğunluğunda yok. Herkes böyle irili ufaklı bir şeyle uğraşıyor buralarda. Ve bu tarz canım için ya, ben çekerdim de içimde kaldı. Ha. Soğan koymuş, yeşil soğan, patates koymuş, havuç koymuş. Bunları satıyorlar. Bu tabii küçük bir yer burası ama bazı yerlerde marketteki fiyatın yarı yarıyasına kadar inebiliyor. Bu da güzel bir şey, özellikle yerel yerlerde. Tokyo'da biraz tabii diğer şehirlere göre hayat pahalı. Şöyle biraz şu tatlı sokaklardan yürüyelim. Türkiye'de kedilere pıs pıs dediğimi biliyor. Burada da pıs pıs deseydin diyor da. İnanılmaz bir nem var, nem. Otomatlar Japonya'da neden bu kadar yaygın? Bu da güzel bir soru. Otomatların Japonya'da yaygın olmasının sebebi aslında güzel bir şey. 7/24, özellikle kışında buralarda sıcak otomatlar var. Makinenin içerisinde sıcak çay kahvelere denk gelebiliyorsunuz. Sıcaklar başladı daha. Temmuz-Ağustos gelmedi. Asıl sıcaklar o zaman başlayacak ama buraya gelirseniz şapkanız yanınızda olsun. Güneş kremi falan da alın drugstore'larda. Oralarda da uygun fiyat Türkiye'ye göre. Sıcaklarda Temmuz-Ağustos çok Japonya'ya gezilecek bir... konuşamıyorum bile, canım için tut da anlatayım. İnsanlar bizim gibi çile çekmesin yaz aylarında. Özellikle Temmuz-Ağustos'ta Japonya'yı çok önermiyorum. Bir de Güney İtalya, Tokyo böyle, güney tarafı da çok sıcak oluyor da buralara daha çok geleceğiniz için çok tavsiye etmiyorum. Eylül'de gelin, Ekim'de gelin, Kasım'da gelin, hatta Aralık'ta bile gelebilirsiniz. Ama benim için en güzel aylar böyle Ekim, Kasım, sonbahar ayları. Tabi bir de Sakura zamanı var. Mart, Nisan diyebiliriz ama çıktığınız gibi böyle terliyorsunuz. Nem, yani Adanalıysanız, Antalyalıysanız sorun olmaz. Onu söyleyeyim. Abi Japonlar çok güler yüz gösteriyor. Seni gerçekten seviyorlar mı diye böyle güzel tatlış bir soru var. Bu tatamaya şeyini ne çekiyorsun? Canımın içi.
Outlet'ten aldığımız ayakkabıyı çekiyorsun galiba. Herkese karşı söylemiştim ya, herkese karşı kibarlar fakat o duyguları yansıtmıyor arkadaşlar. Bir Japon kızı size güldü diye bu anime kızı benden hoşlanıyor mu acaba diye bir soru sormayın. Yok, öyle bir şey yok. Bunu direkt cevaplamış olayım. Bayağı bir insan böyle göreceksiniz. Tuvaletleri neden bu kadar teknolojik? Oy, çok güzel. Çok güzel yerinde bir soru. Buraya gelirseniz tuvalet almadan, Japon tuvaleti almadan geri dönmeyin. Özellikle o Toto'lar, Panasonic'ler, yani her evde var, her evde. İnanılmaz. Biraz da bahçe göster. Takashi amcam çalışıyor. Allah, modern taharet diye söylüyorum ben. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rahatlık yok arkadaşlar. Yani alışveriş merkezine gidiyorsun, bir oturuyorsun, kalkmak istemezsin. Evler yapıldığında zaten önce tuvaleti koyuyorlar. Ana, mısır bile var ha. Sanki Malatya Pötürge. Böyle enteresan bir yermiş ama burası. İşte abone yiyor. Ne diyorduk? Sıcaktan kafam gitti. Yani Japon tuvaletlerini söylüyorduk. Temizliğe aslında çok dikkat ediyorlar. Tabii evlerinde bu kadar temiz olduklarını söyleyemem ama toplum içerisinde zaten herkes şık giyiniyor. Ona dikkat ediyorlar. Güzel bir moda anlayışı var. Paspal, kötü giyinen insan yok. Ben bile böyle salaş, paspal giyinen bir insandım. Buraya geldim, değiştirdi beni. Baksana abi, İngiliz ayakkabısı aldım ya, canımın içi. İngiliz ayakkabısı aldım. Sülale ayakkabıcı bir ayakkabıya gidip böyle 200 dolar verdim. Nadir olmuştur. Japonya'da olur. Çünkü ayak uydurmanız lazım. Herkes böyle şık giyiniyor. Hayat kalitesi yükseliyor. İnsanlar tarafından buradaki yaşam, buradaki refah seviyesi siz istemeseniz bile sizi yükseltiyor. Demeye çalıştığım bu. Bu güzel bir şey, bu güzel bir şey. Böyle birkaç senenin sonunda eğer dayanabiliyorsanız, hala yabancı olarak burada o denli süreyi geçirtebiliyorsanız, birkaç senenin sonunda net anlayabiliyorsunuz. Zaten ilk bir sene böyle ayaklar yere basmaz Japonya'da yaşayan yabancılar olarak. Sonrasında böyle ufak ufak alışılıyor. Alışılması zor bir ülkedir Japonya yabancılar için. Maddi bir dert yok. Dediğim gibi bizde çok sorun var arkadaşlar. Yani sen yani dünyanın öbür ucuna da gitsen, ben sorunlardan kaçtım. Nah, kaçarsın. 24 saat açıklar. Gece 3'te 4'te gelin. Buralardan tatlı, tuzlu, sıcak yemekler alabiliyorsunuz. Bazılarında oturacak yer var ama belli bir saatten sonra kapıyorlar. Serinlemek lazım. Ana, bunu yeni gördüm. Bu ne bu? Üzümlü su. Şunu alalım. Shine Muscat diyor. Ben bunu ilk kez gördüm. Bunu bir deneyelim. 128 yen. Genelde Japonya'da fiyatlar böyle arkadaşlar. Sağdaki parayı veriyorsunuz ama vergiden düşerseniz soldakini vereceksiniz. Başka ne göstereyim burada? Bir de tabii beni bilenler bilir, ben pokareciyim. Yazın bunlardan minimum böyle bir yarım litre içiyorum. Japonya'da yaza da girmemizle beraber içecekler artmaya başlıyor. Abi her şey var ya. Yani vücudunuz el verdiği kadarıyla olabildiğince deneyin. Bir birim ya. Yani $1'dan başlıyor. Japonların suyu bu. Canımın içi neyden aldı? Raibos. Eşim Japondur bilmeyenler için. Şu yeşil çaydan içer, eve de bundan alırız. Onların suyu o. Ama çok çeşit var ya. Burayı sevdim. Bura kahve bölümü. Bir de Lipton. Lipton olmazsa olmazımız. Lipton çok severiz Japonya'da. Green tea'ler, sütlü çaylar. Oy. Hayatını kolaylaştırıyor, rahatlatıyor. Ya böyle pahalı bir şey de değil. Bir de frappuccino. Gösterelim mi? Kyomiaro. Kafeye gideceğiz. Bunlar da $2. Makinesi var. O döndürtüyor. Kendi frappuccino yapıyor. İçki bölümü, lemon sour bölümü. Geçen bunu göstermiştim. İnternette biraz olay oldu. Şunun kapağını açıyorsunuz, limon çıkıyor. Kafeye gideceğiz de bunları dönüşte bakalım. Fiyatı da $2. $2'mış. 7-Eleven'da, Family Market'lerde var. Ulan hemen içti ya. Ne kadar susadın sen öyle. Maşallah. Shine Muscat. Şu erikler pahalı. Parlak erikler burada hediyelik olarak birbirlerine veriyorlar. Üzüm kokuyor. Yani $1 aldığımız şey, $1 kaç para oldu? 40 lira mı? 40 lira. Yani bir birim. Yani şunu 1 liraya aldığınızı düşünün. Birimden söyleyeyim. Bir birime aldığınızı düşünün. Ama tam benlik. Bu güzelmiş ya. O işiyor. Tutumu mu? İç bakayım. Ulan biraz iç dedim, biraz vermişim. Ya tamam, iç. İstediğin Shine Muscat meyve suyu olsun. Bu işi. Türkçe konuş bakayım. Güzel. Harbi güzel ha. Vallahi Japonlar bir işi biliyor arkadaşlar. Gelirseniz Shine Muscat, ya şu Ilohas benim sevdiğim, beğendiğim bir su şirketi. Hani suyu öveceğim aklımın ucuna gelmezdi Japonya'da ama övüyoruz. Gel. Doymaz yok. 自分で一個持って
Nomimas. Doğal, organik bir kanal Cemku kanalı. O yüzden kaybolduğumuz anları da göstereyim. Tamam, bizim kafe ileride ya. İncin top oynuyor. Fazla insan yok. Ama Oşara bir kafe. İnsanların sevdiği tarzda bir yer ileride. Şunu çok sevdim yalnız. İnanılmaz bir tat bıraktı ağzımda. Çok yoğun bir aroması var. Bildiğim her şeyi söyleyeyim ama. Otelde çalışıyorum Sultanahmet'te. İngilizcesi fazla iyi olmayan bir abimiz vardı. Odayı tanıtıyordu. Mesela klimayı tanıtıyordu. Klimanın oraya gittiğinde bildiği bütün İngilizceleri söylüyordu, karıştırıyordu. Maksat yoğunluk olsun. İngilizce kelimeleri bildiğini gösterdi ama hiçbiri klimayla tanıtmayla alakalı değildi. Bak, bambu var. Arkada yeşil soğan var. Aslında böyle bakıldığında hem iyi yanlarını gösteriyoruz hem kötü yanlarını da anlatmaya çalışıyoruz. Böyle tam böyle yaşanacak ülkelerden değil mi? Japonya sessiz, sakin, Tokyo gibi bir yer. Tamam, koşturmaca, iş hayatı inanılmaz stresli bence sevdiğin işi yapmıyorsan. Diğer sorumuzla devam edelim. Tokyo'da az bilinen ama görülmesi gereken yerler neresi diye güzel bir soru var. Gel. Ama bu kafe... Biz birine misafirliğe giriyor gibiyiz. Kafe yok gibi sanki burada. Şimdi ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Bir Yanaka var. Yanaka bölgesi. Yanaka Ginza bölgesi. Nakano Broadway ufak ufak turistik olmaya başladı. Shinjuku'ya yakın Nakano Broadway. İlk aklıma gelen bu iki yer. Hokkaido'da şu büyüklükte bir yer lazım. Biraz daha bunun 2 katı büyüklüğünde. Bir arazi lazım bana. Hayvan, ahır, turizme açacağız orayı. Burayı ne yapıyorlar ya? Burayı değişik bir şey, ev yapıyorlar da. Enteresan bir sistem var. Nissan arabaları her yerde. Trafik neden ters abi orada? Trafik neden ters? Çünkü burası biraz İngiliz usulü. Soldan yol akıyor. Direksiyonlar doğal olarak sağda. Biraz İngiliz usulü diyebilirim. Ne o? Kozalak mı? Adalara gitmiştik de tanıştığımız zamanlar. Orada kendine kozalak getirmiş. Ta oradan Japonya'ya kadar. Kozalakları görünce aklına geldi. Adalardan Japonya'ya kozalak getirdi ya. Princess Island'aにまた行きたいんですけど。 Prince Island. Adalara bir daha gider miyiz diyor. Gideriz. 一緒 Niye? に行ったよ。 Gideriz よか ya. ったね。 Babaannemin yerine getirdim. うんうん Orada babaannen o başoyu. わかる？トウモロコシでしょ。豆。 Fasulye mi onlar? Onlar büyüyecek daha. Şu mısırları çok seviyorum ya. Hayvanlara veriyorduk, kasıyorduk. 豆はパスリエって言う。 Fasulye, edamame bu birayla birlikte. フルスは豆じゃない。 Humus çigaydo. Nerede humus geldi şimdi senin aklına ya? Çok seviyorum şu mısırların şu saplarını. Çocukluğum aklıma geliyor ya. いっぱい今度なるね。 Koparıp daha sonrasında hayvanlara böyle kesip veriyorduk. ズームにできない。 Canımın içi bizim kafe galiba ev ya. ここかな。 Hmm. ここ？ Soldaki yer kafe ama birinin evine geldik gibi. Arkadaşlar enteresan bir şey olacak gibi. 428 kafe diye geçiyor. Biraz uzaktır ama bakalım birinin evine konuk olacağız. 普通のお家みたい。すごいね。トトロ。 Hmm. Totoro, burayı da Totoro'ya benzettin ya. Sana göre her şey Totoro. おしゃれだな。 Güzel. Baksana Japon şemsiyesi bile var. 予約とかいらないのか。 Yok, o rezervasyona gerek yoktur. İncin top oynuyor zaten. Şöyle limonlu bir şey alalım bak. Fiyatlar dedim acaba böyle pahalı mı da. Sakura ablam biz geldik Sakura ablam. Yaşa Sakura ablam. Şu 2500 yen olan içerisinde bütün tatların olduğu setten söyledik. Sınırsız bir çay, kahve, elma suyu dahil istediğimiz kadar içebiliyoruz. 15 dolara böyle bir set aldık. Kampanya yapalım. Hadi bir kampanya yap bakayım. Kampanya. Bir Japon kızıyla flört etmek kolay mı diye soru gelmiş. Japon kızlarıyla flört etmek gündüz vakti biraz zor. Yakınlaşma, sohbet, muhabbet gündüz vakti imkansa yakın ama içki içtikleri yerler işte izakayalar, barlar buralarda daha rahat oluyorlar. Tavsiye ederim bir Japonla tanışmak için bence en güzel yerler kafe, bar özellikle. Gündüz vakti zor. Toplum içerisinde yapmazlar. O akşam vakti yengeç abiler falan çıkıyor 5-6'dan sonra. Onlar da tabii belli başlı bölgelerde oluyor. Her yerde olmuyor. O yüzden takıldıkları yerler, içki içtikleri yerlere gidin. Sohbet, muhabbet edebilirsiniz kolaylıkla. Japonya vize. Japonya vizesiz. 90 gün bizlere, Türk vatandaşlarına. Bu Japan Web var. Onu söyleyeyim. Hala devam ediyor olması lazım kaldırmadılarsa. Onu Japan Web'i bilgilerinizi doldurarak o gümrük kısmından daha kısa sürede geçebilirsiniz. Zorunlu değil ama zamandan tasarruf yaptırıyor. Japonya pahalı mı? Japonya pahalı mı? Japonya Türkiye'ye göre ucuz. Arkadaşlar yeme, içme, alışveriş,
Hatta elektronik eşyaların birçok şeyi Türkiye'ye göre ucuz. Böyle aman aman bir ucuzluk yok ama neredeyse çoğu şey ucuz diyebilirim Türkiye'den. Nerede kalınır? Shinjuku merkezidir. Yeme, içme, alışveriş değil. Burada özellikle büyük şehirlerde istasyona yakınlık önemli. En çok tren kullanacaksınız. Japonya'da, Tokyo'da, Osaka'da, Kyoto'yu da katabilirim. Buralarda hep tren kullanacaksınız. İstasyona yakınlık önemli. Tokyo istasyonu ve Shinjuku çevresine bakabilirsiniz. Ara yerde olmamıza rağmen QR koddan sipariş verin diyor. Babaannemin köyündeyiz ama QR koddan sipariş verin diyor. Patates var, tatlı var, dondurma da varmış. Böyle üzümlü, müzümlü, bademli bir şeyler var. Tatlı. チーズケーキ。 Cheesecake fidan var. Burada da fasulye, asparagus, onigiri var. Fasulye varmış. Hamurlu mamurlu. Buna 2515 dolar para. Hayal kırıklığı oldu ama fiyatına göre. Mesela şöyle bir set 1500'e 1700'e falan da olabilirmiş. O sıcakta. Güzel güzel, hadi bakayım bir yiyelim, bir tadım yapalım. Ana, Japon kaşığı. Şu dondurmadan bir başlayayım. Dondurma eriyecek ama yanlış başladım tabii. Onu bununla yemem lazım. Şunu. Bu ne ya? Honnan desu ka? Şu でね、よもぎ。 yomogi. Vallahi ilk kez yiyeceğim. Yomogi diye bir şey. Bilmiyorum ne olduğunu. Havuçlu, ıspanaklı kek gibi. Bir de cheesecake'ten bir tadına bakayım. チーズケーキ。 Güzel ama 2500 yenlik mi desem yani sayılmaz. Bu 1500 yen. Yani Japonya'yı baştan sona gezmenin de böyle işte maalesef tırnak içerisinde lanetleri oluyor. Fiyatını biliyorum çünkü yani. Bu 2500'lük değil ama yine de şekil düzen köyde, kasabada. なんでこれに興味ないのにその水には興味 Yani ある bu da わけ ne? Şeye sarılmış işte. Hayat Ghibli, Totoro'dan ibaret. Okome no basho. Ay. ほら、あそこにもダックがいるじゃない。お仕事してんじゃないまた。 İçtik. 3000 yenlik olduk. 20 dolarlık olduk kafemizden. Oşara kafemizden çıktık. Nerede? Ördek. Ördek orada. Gel bir ördeğe gidelim, gel. Tokyo'da böyle çekim yapan yok ya Japonya'da. Tokyo'da kırsala, köylere gidip ördek, Japon ördeği peşinde koşuyoruz. Buralarda hep pirinç yetiştiriyorlar. Bak, mahalle arası. Boşta bir alan bırakmıyorlar. Satıyorlar bir şekilde. Belediye de insanlara destek veriyor. Abi ya burada yaşayan ördek bile kafası rahat ya. İnanılmaz. Gidemeyiz. Aynı düzen bizim Malatya'da var ha. Nasıl Japon sizin canım için? Bura tarla. Bizim oralarda birinin tarlasına girdin mi yukarıdan teyze çıkıp bağırır. Oğlum ne yapıyorsun oralarda? そればひん Yani, オールナビオンオララッタ。オールナビオンオララッタ。 gel, tamam ördek gördük, gel. PTT, Japon PTT abi çalışıyor. Osaka'da ne yapılır ne yenir? Geldik Osaka'ya arkadaşlar. Cemkun'la beraber Osaka'da valla Dotonbori'nin çevresinde yerinizi bulun. Ana yer, merkezi yer orası. Bir Osaka Kalesi'ne gidin. Shinsaibashi zaten oralar. Shinsekai New World dediğimiz yere gidin. Çocukluysanız beraber. Tepeye çıkın, Osaka'yı genel bir görün Osaka. Booking üzerinden biletleri alabiliyorsunuz. Osaka Kalesi'ne Booking üzerinden biletleri alın, gidin, daha rahat olur. Çok sıra var çünkü. Bir de yakın klasik Nara'ya gidebilirsiniz. Kyoto'da zaten yakınır. Bak, Japon karasuyu bak. Bu bizi bu beni 6 senedir takip ediyor. Çok akıllı bu Japon kargaları. Çok zeki hayvanlar. Kyoto'da kaç gün kalınmalı? Şimdi Kyoto asıl Japonya oralar arkadaşlar. Eski başkent. Kyoto'da 3 gün ideal. 3 günden sonrası biraz sıkılmaya gider. 2 günde de çoğu yeri gezersiniz. İşte Fushimi-no Kiyomizu Dera, bilindik yerler, bambu ormanı derken oralarda zen bahçelerine gidin. Kinkakuji Altın Tapınağı gidin. Otobüsle de gidebilirsiniz. Kısa yoldan taksiyle de ulaşım var. 3 gün idealdir. Bir de pazara gidin. Yemek pazarına gidin. Toplamda bakın bir haftalık gezi rotası çıkardım. Ya şu yolları çeksene, baksana ne güzel yol ya. Tokyo'da gece hayatı nasıl abi? Nereleri önerirsin? Birkaç tane video içeriğimiz olacak gece hayatıyla ilgili. Başta Shinjuku olmak üzere. Shinjuku bilindik. Ya, gece hayatı birçok şey oralarda dönüyor. Siyahilerden uzak durun. Pavyonlara dikkat edin. Düşmeyin. Dolandırma da oluyor. Roppongi biraz daha işte kalantor abiler gidiyor. Para harcıyor. Ama çok gece hayatı olan biri değilim. Bunları çocuklar yapmış. じゃあ子供がいい。 Tokyo'nun köylerinde gezmeye devam ediyoruz. Patlıcana denk geldik. Her şeyi gördük ya. İnanılmaz. Dediğim gibi boşta bir alan bırakmıyorlar. Bunları marketlere, belediyelerin yardımıyla da satıyorlar. Bak, küçücük bir yer. Bir sürü trafik ışığı var. Bir sürü.
Bak şuradan. Ya gündüz vakti bekliyorlar, akşam vakti geçiyorlar. Çok beklediklerini söyleyemem. Bunlar ufak küçük detaylar Japonlarla ilgili. Geldik diğer soruya, JR Pass sorusuna. JR Pass'in fiyatları 50.000 yen oldu bir haftalık. 50.000 çok mantıksız sayılmaz. Şöyle mantıksız sayılmaz. Güzel bir programla onun parasını çıkarabilirsiniz. Benim Hokkaido serime bakın. Ben de orada bir hafta geçerli bir bilet almıştım. Bir de burada yaşayanlara da vermiyorlar. O biletleri sadece turistler alabiliyor. Tokyo'dan bir Fuji'ye gittiniz. Bileti aldınız diyelim. JR Rail Pass bileti. Bu arada şehir içindeki JR hatlarından da kullanabiliyorsunuz. Oralardan da geçiyor o tren biletleri. 50.000 yen güzel bir para ama hızlı tren. Tokyo'dan atıyorum Fuji'ye gittiniz. Bir haftanız var. Fuji'den bir Kyoto'ya gittiniz. Osaka'ya gittiniz. Daha sonra Hiroşima'ya gittiniz. Aşağı yukarı bir şehir içinde de kullansanız bir 50.000 yeninizi çıkarır. Bu programı yaparsanız onun parasını bir haftada çıkarır. Aşağılara inerseniz geri kalanlar cebinize kalıyor diye düşünün. Ama neredeyse her gün bir yere gitmeniz lazım. Eğer bu dediğim programdan daha az şehre gidecekseniz gerek yok. 50.000 yeni veriyorsunuz, parasını bile çıkarmıyor. Zamanınız var, 2 hafta dolu dolu gezmek istiyorsunuz. Galiba 2 hafta 70.000 yen. Çıkarsınız burada kuzeye gidersiniz, Hokkaido'ya aşağı inersiniz. Zaten orada en yukarı çık, en aşağı in. Parasını orada bile çıkarıyor 3-4 günde. Ama onda sürekli hızlı tren kullanırsanız avantajlı. Bir de şöyle bir soru geliyor. Türkiye'den gelmeden alalım mı? Buradan ofislerden kolaylıkla alınabiliyor arkadaşlar. 10 dakikada bir hızlı tren geliyor buralarda. Yani denk geliyorsunuz da non-reserved seat var. Günün herhangi bir vaktinde rezervasyonsuz vagonlara, genelde 3 tane oluyor onlar, binebiliyorsunuz. Bilet almak isterseniz Japan Rail Pass buraya geldiğinizde de alabilirsiniz. Ben Türkiye fiyatlarını bilmiyorum. Yanlış bilmiyorsam hepsini aynı fiyat yaptılar. Öyle bir bilgi var kafamda. Yanlış biliyorsam da alanlar beni düzeltsin. Bir diğer sorumuz internet. İnternet işi kolay. Yodabashi kamera, Big kamera, buralarda internetinizi alabilirsiniz. Turist hatları meşhur. En zaten girişte denk geldiğinizi alın, cebinize koyun. 20 dolar, 30 dolara satılıyor. O fiyatlar yani o civarlardan başlıyor. Bir de bir nakit sorusu geliyor. Arkadaşlar paranızı, bu da önemli, paranızı bu Shinjuku'da bozdurabilirsiniz. Hemen tren istasyonunun güzel bir iki tane ofis var. Kyoto gibi bazı yerel yerlerde bazı dükkanlar sadece nakit kabul ediyor. Bu da aklınızda olsun. Tokyo'da genel olarak kart, yani yerleri gösteriyor artık. Yoruldu galiba, yerleri gösteriyor. Tokyo'da genel olarak kartla her şeyi halledebilirsiniz. Marketten ucuz yemek alınır mı abi? Marketten ucuz yemek alınır. Valla 2 dolara, 3 dolara o kombini, 7-Eleven, Family Mart, Lawson gibi yerlerden yemek alıp karnınızı doyurabilirsiniz. Ama ben size şu önerileri de yapacağım. Matsuya, Yoshinoya, Sukiya, Nakao diye böyle genellikle 24 saat açık yerler var. Buralarda bir seti 3 dolara, 4 dolara alabiliyorsunuz ve 6 dolara bile, hani böyle minimal geziyorsanız 6 dolara bile bir günde karnınızı doyurabilirsiniz. Bu da önemli, kritik bir tavsiyedir. Saizeriye de var da Saizeriye çok böyle yediğiniz tadı gelmiyor. Çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Bir eşofmanını unutmuş. Alışveriş için yer önerisi. Türkiye'ye göre bir ucuz akışı çok fazla olduğu için alışveriş önerisi de geliyor. Shinjuku. Nakano Broadway pek bilinmez. Outletler. Benim outlet videolarıma bakın. Kanalın aşağısında çok böyle outlet'e gittik. İşte Grand Valley Park var. Mitsui miydi? Mitsui diye böyle bir Japon kameraman bulmak zordur. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Ailecek çalışıyoruz. Onun dışında biraz daha lüks şeyler istiyorsanız böyle Ginza bölgesi, işte kılıç süs olarak götürebiliyorsunuz. Konsantrasyonumu bozuyor. İnsanların para harcayacağı şeyleri gösterirken sen çiçek, aslında güzel. Güzel. Bakış açısı güzel. Matcha çayı götürün, yeşil çay götürün. Hediye önerisi yapayım. Kılıç götürün. Ama silah sınıfına girdiği için süs olanları götürebiliyorsunuz. Onların izinleri vesaire uzun, o kağıt kürekçileri. Zaten buradan Türkiye'ye vermiyorlar. Buradan çıkaramıyorsunuz gerçek kılıçları. Elektronik eşyalar, drone alın. Drone'lar uygundur. Yodabashi kameraya gidin Akihabara'da. Orada birçok şeyin fiyatına bakın. Birçok şey, hepsi demiyorum, birçok şey Türkiye'den uygun fiyatta. Böyle videoları, şimdi işim rehberlik olduğu için, Japonya'nın çoğu yerine böyle turlar düzenlediğim için genellikle bu bilgileri tabii gün içerisinde gezdirdiğim insanlara söylüyorum. Güzel bir video oldu. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı. Benim bütün konsantrasyonumu bözdü ya. İnanılmaz bir yeşillik sevdalı. Seni Hokkaido'ya götüreyim diyorum. Soğuk diyorsun orası. Hokkaido. Hokkaido soğuk diyor. Videoya bir beğeni atın. Valla bu sıcak, nemli hava
Benim hissettiğim sıcaklık şu anda 40 filan ya. Nemden dolayı. Bir de boğucu. Görüşürüz arkadaşlar. Ovarimaştayım. Torkogo Hanashi. Biraz da sen de seslen. Bugün sıcak videoyu beğenip paylaşın lütfen. Abone olsun. Herkes abone olsun. Herkes abone olsun. Abone olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 100,000 abone olalım. 100,000 abone olalım lütfen. Türkçe'yi de söktün ha. Yemin ediyorum. İnanılmaz bir yer Japonya. こっちから帰ってきたんだ。 Geldik. 駅でしょ。 Geldik. Ben ona göre planladım canımın içi. İstasyonda başladık. İstasyonda bitirdik. Harbiden fazla insan yok burada.